Şimdi bizi izleyen birçok insan şunu diyebilir. Sizin tuzunuz kuru tabii. Evet, bu Buldunuz. çok söyleniyor. Evet, yani siz buldunuz. İmkanınız da el verdi. Devam ettiniz. Burada hemen dipnot, bizim tuzumuz kuru değil. Biz gayret ediyoruz. Benimki bayağı ıslak bu arada, Evet, söyleyeyim. yani benim de ve biz gayret ediyoruz. Ama bu noktada ben mecburum o işe gitmeye arkadaşım. Sen şimdi burada anlattın da ben ne yapacağım? Hayalindeki işe mi geçeceğim her şeyi bırakıp? Çoluk çocuk, fatura, ev, ekmek. Ne anlatıyorsun? Ben gittiğim bu meslekte 20 yıldır olduğum işin içinde nasıl huzur bulacağım? Şimdi şu anda burada patron oradan bağırıyor, yandaki oradan bağırıyor, çocuk mesaj atıyor, koca bir şey istiyor, evde yemek yapmam lazım, senin gibi benim yardımcım yok ki, ben eve gidiyorum, onu yapıyor. Öyle değil bu kolay, konuşmak kolay. Böyle dedikten sonra bir insan daha mutlu oluyor acaba? Hiç zannetmiyorum. Bence daha mutsuz oluyor. Şimdi bu Ama soruyor bana bunu. bulaşmayın. Benim bunun dışında bir şey yapacak, bir şey düşünecek, bir şey deneyecek takatim yok demek. Eğer bir insanın takati yoksa ve böyle bir öğüt ya da bir bakış açısı istemiyorsa zaten onu rahatsız etmeyelim, ama eğer bu söylediklerimiz, yani bu söylediğimiz herkese gitmeyecek, onu söylemek için söylüyorum. Bu söylediklerimizde bir bit yeniği olduğunu, kendisine dair bir şey olduğunu düşünen bir insan varsa şöyle bir şeye bakmasını dilerim. Mesela ben yıllarca akademiye ilk girdiğim zamanlar şöyle bir şey oldu. Büyük beklentilerle girdim. Müthiş hayal kırıklığına uğradım. Yani babamın kuyumcu dükkanında yaptığım muhabbetler kadar derin muhabbete rastlayamadığım seneler geçti. Yani o kadar tuhaf insanlarla zaman geçirmek zorunda kaldım ki anlı şanlı akademik titirleri olan insanların içinin böyle kurumuş ağaç kabuğu gibi bomboş olduğunu maalesef birebir müşahede ettim. Hiç dışarıdan görüldüğü gibi bende bir şey olmadan bana bir şey verecek bir mecra olmadığını öğrenmem çok kısa sürdü. Sonra bir karar vermem gerekiyordu. Ya babamın kuyumcu dükkanından kuyumcu olmamak için kaçtığım gibi buradan da kaçacaktım ve idealimdeki mesleğe dönecektim. Ya da ne pahasına olursa olsun bunu zihnimde olması gereken haline dönüştürmek için bir şeylere başlayacaktım. Ve ben daha öğretim üyesi olmadan popüler seminerler vermeye başladım. Ve o zaman bana bazı büyük hocalar dediler ki saçmalama, otur tezini yap, işini bitir, millete konuşmak sana mı kaldı? Profesör olursun öyle konuşursun dediler bana. Sonra işte Allah güzel bir işaret gönderdi bana. Tam o sıralarda ben asistanken rahmetli Oktay Sinanoğlu oraya seminer vermeye gelmişti. Bizim hocalar gitti, ben gidemedim yoğunluğumdan dolayı. Sordum nasıldı dedim, ben de çok takip etmeye çalışıyorum kendisini o zaman. Dedi ki bir tanesi, bana bu tavsiyeyi veren hocalardan biri, aman dedi profesör olmuş boş boş konuşuyor dedi. Ha dedim Sinan, bir dakika. Şimdi konuşuyorsun boş. Demek ki profesör olunca da buna göre boş konuşuyor olacaksın. O zaman sakın dedim bekleme. Başladım yazmaya, çizmeye, bloklarımı o zaman açtım. Ve ne yapmaya çalışıyorum? Benim için kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir yerde bilgi üretiyorsam bunu bilmeye herkesin hakkı var. Evet. Benim mottom buydu. Evet. Ve dolayısıyla bulduğum herkese, daha doğrusu isteyen herkese anlatabilir miyim acaba diye bütün engellemelere rağmen, gaz verenler de oldu bu arada sağ olsunlar. Onlar olmasa zaten çok zordu. Birkaç tane işbirlikçim sayesinde bir süre sonra gittiğim ve seminer verdiğim yerlerde, konuştuğum tıp fakültelerinde mesela şöyle bir şey oluyordu. Ya bu da hoca, bizimkiler de hoca, bizimkiler niye bunun gibi anlatmıyor diye arıza çıkmaya başladı mesela. Tabii. Ve mesela benim internete koyduğum slaytlarımla ben ilk başta meşhur oldum. Bir sürü insan Tabii. onları kullandı ve bu çok hoşuma gitti. Zaten onun için koymuştum. Ve derken yavaş yavaş bu iş bana göre bir şeye dönüşmeye başladı. Ama ne şartla? Bir amaç edindim. Bunun içinde gerçekleştirmeye karar verdim ve bu konuyu zorladım. Siz ne yapıyor olursanız olun, ister ev hanımı, ister... Ben bu arada bunun New York'ta çöpçü versiyonunu gördüm. Belki daha önce seninle konuştuk. Hayır, bilmiyorum. New York'ta Soho'da belediyede çalışan şeymiş. Ben belediyenin bir böyle animasyon aktivitesi zannettim. Patenlerle falan gelip bir herif çöp topluyordu akşam saatinde. Bu nedir dedim. Gerçekten belediyede görevliymiş. Bizim işte oradaki yaşayan bir arkadaşımız da tanıyor onu. 2 dakika muhabbet ettik ve dedi ki herkes gibi yapacaksam ben niye çöp toplayayım dedi. Dedim felsefeye bak ya. Aristo musun Çok abi sen? iyi. Herkes gibi yapacaksam niye yapayım diyor. Ve ben bunu başka bir şekilde yapmak istedim diyor. Şimdi hani bütün bahaneleri öldüren bir örnek bu, dikkat edin. Çok. Ve bu çocuk Ne yani yapıyor? Patenlerle mi çöp yapıyor? böyle renkli renkli giyinmiş, böyle çeşitli dans hareketleriyle falan yapıyor ve insanlar onu izliyorlar yani. İşte böyle alkışlıyorlar, işte ismi Ron muydu ne bir şey geldi falan diye muhabbet oluyor. Yani onun gelme saatini bekliyorlar. Biz hangi belediye temizlik görevlisini bekliyoruz akşam yolunu? Ama bunu bekliyorlar yani. Bu çok iyiymiş. Mesela bu her şeyde yapabileceğin bir örnek. Evet. Hepsi mümkün. Sürekli gülümseyen belediye otobüs şoförü var mesela. Biliyorlar işte, biliyorlardı hala görevde mi bilmiyorum, çok anlatıyorlardı.
adamın otobüsüne binen neşeye bulanıyormuş yani. Öyle bir şey. Çünkü sadece selam veriyor. Bu Ya. kadar. Basit şeyler, eğer yani hayatı anlamışsanız çok basit şeylerle değiştirebileceğinizi ve bambaşka bir hayat yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım. Ama etrafınızda böyle örnek hiç görmemişseniz, işte Ceyda ile Sinan bir araya gelip bunları konuşmazsa, bunlar gündemimize girmezse böyle bir ihtimal de bilinmez. Bizim görevimiz ihtimal kartları arasında bunları da koymak. Günü gelince birisi baksın diye. Evet. Baksın böyle bir şey de mümkün, var yani. Ve ben mucize denen şeyin istikrarlı bir şekilde kendin olmaktan geçtiğine artık inanıyorum. İstikrarlı bir şekilde, şartlar ne olursa olsun. Yani kırmadan, zorlamadan, yıkmadan, parçalamadan sen ol, çünkü seni bir yapan var. Bir sebeple yaptı. Bu sistemi sana bir nedenle giydirdi ve sen bu ortama tesadüfen gelmedin. Burada etkileşimler sana da herkese de bir şey öğretecek. Yaşamak zaten kısacık sürüyor. Evet ya. 2 sene nedir ya son görüştüğümüzden Evet, bu tarafa? ayıptır ya. Yıldırım gibi geçiyor. Evet. Bugün liseli gençlere dedim 3 hafta sonra 55 yaşındasınız dedim. Bak ben oradayım. O kadar hızlı geçiyor. O yüzden gözünüzü açmayı, anda olmayı ve huzuru görmeyi ihmal etmeyin. Huzur görülmesi gereken, fark edilmesi gereken bir şey. Ve şu anda can varsa, nefes varsa huzur var. Derler ya, o hep huzurdadır diye. Aptallar için söylenir. Hep huzurdadır o. Yani Şu abdalı da söylesenize, abdala malum olur'u da yanlış kullanıyoruz. Hep aptala malum olur diyoruz. Halbuki doğrusu abdala malum olur. Onu da bir tabii, tabii. burada düzeltmiş Abdal olalım. aslında yani Allah için bütün dünya işlerini bırakmış, uzak duran, bir nevi işte bu Ege kültüründeki Diyojen falan modeline benzeyen insanlar. Ve bu abdala malum olması onların daha böyle kuş bakışı bakmasından dolayı görebilmesine atıfladır. Ama biz daha sonra bu dünya işlerinden vazgeçmeyi biraz ön kapitalist dünyada küçümsemeye başlayınca abdallığı da küçümseyip onu aptallığa çevirmiş gibi Evet, gözüküyoruz. öyle oldu. Dolayısıyla aslında abdal olan, illa böyle malı mülkü parayı bilmem neyi tamamen bırakmasına gerek yok ama kendisinin burnuna tutulan havuçlara koşmayı reddeden, kendi gündemini takip eden ve gerçekten biraz kuş bakışı bakabilen insan bugün abdaldır yani. Benim niyetim inşallah büyüyünce abdal olmak. İnşallah. Yani öyle bakmaya çalışıyorum Ben de hayata. çok isterim. Ve ne zamanki acık terasa çıkıp bakıyorsun, bu kavga ettiğimiz şeylerin, endişelendiğimiz şeylerin hiçbirisi gerçek değil. Gerçek olan şimdi şu anda burada olan şey. Dün yaşandı bitti, yarın henüz gelmedi. Belirleyecek olan tek gerçek ömür olan şu an var. İşte ben şu anda mesela seninle sohbet ettiğim için çok mutluyum, ne güzel. Ben de aşırı mutluyum. Anlayana anlatmak öyle güzel bir şey Çok. ki Allah herkese nasip etsin vallahi, Amin. süper bir şey. Uçakta bunu düşünüyorum daha çok. Uçak yükseliyor, şehir küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. En böyle artık gözünden kaybolacak bir ana geliyor şehir ve senin o kocaman evinin ışığı Tabii. yıldız ışığından bile daha küçük kalıyor ya. O an diyorum ki Ceyda bak bundan bile küçük aslında. Yani çünkü o ışığın içindeki bir mikronsun sen. O ışık senin evinin ışığıysa ki bence evinin değil sitenin ışığı ama düşün Tabii. onun içinde senin evin ışığı var. Evinin ışığının içinde de küçücük koltuktan bile küçük yani böyle bayağı küçük karınca kadarsın. O yüzden diyorum kendi kendine bu işte üzüntülerini, öfkelerini daha sakin tutmaya çalış. Soluk Oluyor ama mavi çok nokta. olmuyor. Evet. Soluk mavi nokta Carl Evet. Sagan'ın. Biliyorum siz bana tavsiye etmiştiniz o kitabı. Yani bir daha edelim. Evet. Yani onu onun bir şeyi var. Kısa bir Carl Sagan'ın sesinden bir de böyle grafiklerle yapılmış YouTube'da falan versiyonları var. Aa, İnternette bakayım arasınlar ona. soluk mavi nokta diye. Yani her sabah bir kere dinlense, sen diyorsun ya uçaklar, adam sana evrenin ötesinden dünyayı ve dünyanın üzerindeki seni işaret ediyor. Diyor ki hiçbir şeysin ama bunu konuşabildiğin için çok şeysin. Bunu anlayabildiğin için. Neyi anlayabildiğimize ve neyin içine kendimizi sıkıştırdığımıza dikkat edelim. Ee, Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen diyen, kimdi hatırlamıyorum, meşhur beyittir. Nihayet bir şey hatırlamadım. Kendimi yalnız hissetmediğim bir an. Ben çoğu zaman kaynağı hatırlamıyorum. Benim Gerçekten anlattığım mi? çoğu şey sağdan soldan öğrendiğim Bak şeyler işte ama bende de o var. Cemil Meriç diyor ya birçok Bak insan sırf... Cemil Meriç diyor ya diye başlayamazsın bunun üstüne. Ama Cemil Meriç yani benim gönlümü çok rahatlattı çünkü birçok insan hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diyor. Çünkü neyi nereden okuduğunu hatırlar, onları meczedemez diyor birbiriyle. Doğru. Çok şükür bence onu hatırlamıyorum. Sonra da kendi buluşumuzmuş gibi oluyor ama Tabii. çok Ama da... ne yaparsan yap, Ceyda, Sinan ve diğer bizi izleyen tüm insanların her biri zübde-i alem, yani bu alemin sıkıştırılmış, ziplenmiş, özetlenmiş bir versiyonu. Bu alem onun içinde var.
Seninle daha önce konuştuk. Senin böyle gözlerin belermişti onu Ben konuşurken. zaten hep gözüm beleriyor Dış sizde. dünya dediğimiz şeyin hep beynimizde yaratılıyor diyoruz ya. Evet. Mesela şu anda Ceyda da benim zihnimde yaratılıyor. Ben o zihnimde yaratılmış bir Ceyda ile muhatabım. Bunu bildiğin zaman zübde-i alem ne demek anlıyorsun. Ve burayı nasıl şekillendirebileceğini ve ne büyük bir sorumluluğun olduğunu, ne iş yapıyor olursan ol, öyle padişahlar, krallar falan hiç önemli olmadığını, senin daha önemli olduğunu fark ediyorsun falan. Tabii bunu bazı insanlar romantik bulabiliyor. Hayır İşte ya, böyle bir, çok gerçek. nasıl diyelim, yüzeysel bir hayata sıkışmayı alışkanlık haline getirmişlere bu söylediklerimiz şiirsel gelebilir ama bir kere bu kapıyı açan, bir kere buradan bakan bir daha dönüp de o hayatı yaşayamaz. İnşallah herkese bir gün o aralıktan bakmak nasip olsun. Çünkü bu döngüden çıkmadıktan sonra huzuru bulabilmemiz mümkün değil. Huzur şimdi burada, burada. Ve yani bizi izleyen herkese ne zaman izliyorlarsa, hangi zaman aralığında denk geldiysek bir tek şu anda durup şu ana bakmak. Seninle bir durduk ya biz bir dakika. Onu hala konuşuyoruz hepimiz. Bir dakika orada bak huzursuz olduk, dikkat ettin mi? Çoğu insan huzursuz oldu. Stüdyo ekibi de huzursuz oldu. Neden? Ne yapacağımızı bilemedik. Çünkü o anda olamıyoruz ki genellikle. Hiçbir şey yapmadan durunca, bir şey bizim anımızı doldurmayınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. O yüzden o gün de dediğimiz gibi şu durmaları bir arttıralım, bir duralım hiçbir şey yapmadan ve otomatikman nasıl şükrün geldiğini görelim. Şükür gelir durduğunuzda. Çünkü nefes var, can var, endişe yok, pişmanlık yok, şu anda hiçbiri yok. Şu anda can var. Can varsa yaşam var, yaşam varsa yol var, imkan var. Yani huzuru çağırın, bu ana çağırın, bu ana bakın. Ve şu, yani şükür dediğim şeyi o kadar çok ihmal ediyoruz ki beni o kadar üzüyor ki. Yani insan adına, kendim adına başta olmak üzere. Çünkü şükrün, ya İngilizce'de bu arada hakikaten İngilizcesi olan izleyicilerimiz girip internete şükür fizyolojisi, de Physiology of Gratitude diye aratsınlar. Bizim fizyolojide bunun alanı var. Bakacağım. Şükran hisleri içinde olan insanın beyninde ve bedeninde neler oluyor? İnanamazsın. Gerçek. Bütün ruh gibi sistem şey. reset atıyor. Yani senin bütün o kötü diyebileceğimiz ya da gergin hormonların azalıyor, öbürleri artıyor, beyninde yeni bağlantı oluşuyor bir şeyler. Ne diye? Sadece var olanı gördün diye. Sadece şu ana gelip takdir ettin diye. Şükretmek zaten anda olmak demek. Pandemide yapmıştım. Sosyal medya hesabımdan her gün şükür paylaşımları Aynen öyle. yapmıştım ve her gün hadi bugün buna şükredelim. Bugün seri yapmıştım. Duruyor hala sayfamda o seri. Kıyamamıştım. Şükür, huzur demek. Çünkü hazırda olanı görmek demek. Evet. Çoğumuz hazırda olanı göremiyoruz. O yüzden huzur bulamıyoruz. Dünyanın huzursuzluğu, insanın huzursuzluğu. Şimdi bu ışıkta bakalım. Hiç burada olmamakla alakalı. Hep başka yerlerde gezmekle alakalı. Ve kendi hayatımızı anda yaşayamamakla alakalı. Ben şu anda diyorlar ki nasıl yapacağız? Ya işte yapıyoruz seninle. Kaç dakikadır anda yaşıyoruz işte. Huzurlu musun? Çok. Vallahi ben de öyle. Şimdi bu bitecek, başka bir şeye koşturacağız ama onun içindeyken de orada olursan gene huzurlusun. Dolayısıyla huzur aslında bir tercih. Kafanı gezdireceksin mi? Şimdi buraya mı odaklayacağım? Bazen dağılabilirsin, bazen endişe edebilirsin, güzel. Sağlıklı endişe nedir? Senin biraz önce tarif ettiğin şey. Endişenin sağlıklı versiyonu var. Gelecekte olmasını istemediğin bir şeye dair dedektörlerin çalışıyorsa tak bu ana gelip onunla ilgili gereğini yapmak. Sağlıklı endişe bu. Sağlıksız olanı seni şu anda blok edip bu olursa ne yapacağım ben öldüm bittim diye burada kıvranmaktır. Dolayısıyla işte onu da sağlıklıya çevirmek yine burayla ilgili. Ya huzur anda işte belli. Program yetti mi? Yetmedi. Sinan Canan'a zaten doymadığınız zaman cumartesi günleri NTV ekranlarında Açık Beyin izliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında zaten sosyal medyada her videosunu izliyorsunuz. Dolayısıyla doymadığımız bir insanla 35 dakikanın Estağfurullah. hüzünlü vedasını ediyorum. Hüzünlüyüm, huzurluyum ama hüzünlüyüm. Çabuk bitti. Çok Olsun. seviyorum. Gene, Gerçekten. Gene buluşacağız. Lütfen. Gene, İnşallah. 2 Güzel, sene sağlıklı olmasın uzun bu ömürler sefer. olsun. Bence de daha sık görüşelim. Tekrar bir arada olacağız efendim. Biz buradayız. İkimiz buradayız. Hep buradayız. Hoşçakalın.